Merhabalar. Bugün sizlerle oğlumun arabasını tamir edeceğiz. Bu arabamız Arabalar filminden hatırlayacağınız, daha doğrusu benimki gibi ufak çocuğunuz varsa hatırlayacağınız Kral. Dinoco yarış takımındaki Kral arabamız. Onun maalesef kuyruğu kırıldı. Şimdi biz oraya yeni bir kuyruk yapacağız. Bunu plexiglass'tan yapacağız. Plexiglass'a çizeceğim. Ondan sonra keseceğim. Isıtıp yamultup buraya uygun hale getirmeye çalışacağım. Ondan sonra da boyayıp yerine takacağım. Hadi başlayalım. Evet, Kral'ın kuyruğunun internetten bakarak ve ölçeklendirerek benzeri bir şeklini çizmeye çalıştım. Şimdi bunu bir plexinin arkasına yapıştıracağım. Kesip yapıştıracağım. Ondan sonra plexiyi buna uygun şekilde kesmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle bunu kesip çıkarayım. Gördüğünüz gibi şablonumuz hazır. Şimdi bu şablonu plexiglass'ın üstüne çizeceğim. Şu şekilde yapıştırmaya başlıyorum üzerine. Şurayı da yapıştırdım mı yeterli olacaktır. Şimdi bir CD kalemiyle sadece üzerinden çizeceğim. Baba, efendim? Neden kuyruk yapmıyorsun? Kuyruk yapıyorum babacığım. Duyduğunuz gibi oğlum kuyruk yapılması konusunda aşırı hevesli. Evet. Şimdi şablonumu çıkarıyorum. Gerekli yerleri cetvelle birleştireceğim. Görebilmeniz için altına beyaz bir kağıt koyacağım. Gördüğünüz gibi şablonu olduğu gibi plexiye çizdim. Bunu Dremel ve testere ucuyla keseceğim. Burada kesmek istemiyorum. Balkonda keseceğim ben. Siz de dışarıda bir yerlerde keserseniz iyi olur. Biraz çünkü kesilmesi zor bir malzeme plexi. Onun dışında keserken maskenizi ve koruyucu gözlüğünüzü, hatta bir iş eldiveni takmayı lütfen unutmayın. Çünkü gerçekten plexi kesilirken biraz tehlikeli bir malzeme. Bunu kesip geri geliyorum. Plexiden parçamı kestim. Bazı yerlerinde ufak testere izleri oluştu. Yani testereyi kaçırdığım için bazı ufak tefek hatalar oluştu. Şimdi sıcak hava tabancasıyla önce bunu bükeceğim. Sonra o yerine uygunluğuna bakacağım. Yerine uyduktan sonra da o hataları gidermek için macun yapacağım. Görmüş olduğunuz sıcak hava tabancasıyla biraz ısıtıp eğmeye çalışacağım.
Birinci tarafı kazasız belasız eğdim. Şimdi inşallah ikinci tarafı da bu kadar düzgün eğebilirim. Bakalım. İki tarafı da eğdim. Düzgünlüklerini şöyle bir kontrol ediyorum. Evet, şimdi arabamda test edeceğim. Duruma göre gerekirse biraz daha ısıtıp tekrar ayarlamam gerekebilir. Evet, arabada yerine bir takmayı deneyeceğim. Biraz düzeltmeye ihtiyaç var. Sanırım şu şekilde. Hemen ısıtıyorum. Isıtmadan önce ayakları, şu ayaklar biraz yuvalardan geniş olmuş. Onları bir küçültmem lazım. Biraz inceltmem lazım. Yerine oturabilir hale getirmeliyim. Önce onu yapacağım. Ondan sonra gerekli düzeltmeleri yapacağım. Bakalım. E ile biraz zor olacak. Onun için başka bir aparat bulmam gerekiyor. Şimdi taşlamayı deneyeceğim. Çok azıcık daha yaparsam olacak bu iş. Bu taraf tamam. Şimdi diğer tarafı da yapacağım aynı şekilde. Evet, bu da tamam. Şimdi tekrar bir ikisini birden yerine oturtmayı deneyeceğim. Aslında gayet güzel oturdu. Biraz ufak tefek böyle bir kozmetik hatamız var ama bence gayet güzel oldu. Belki ısıtıp aynı derecede açıları aşağı yukarı. Peki biraz biraz sadece sanki şunu öne doğru alsak iyi olacak. Bakıyorum böyle. Evet. Biraz ısıtıp böyle yerine takmayı deneyeceğim. Böylece doğal şekil almış olacaklar. Evet, şu anda çok daha iyi oldu. Biraz böyle soğumasını bekleyeceğim ki şeklini korusun. Ondan sonra da diğer işlemlerine devam edebilirim. Evet, artık soğumuştur. Çıkarıyorum. Şimdi aslında bir yıkamaya gerek var mı? Yok. Yıkamaya gerek yok. Şu anda yok en azından. Üstündeki tozları şöyle bir temizleyeceğim. Sonra eğmeden kaynaklı bazı
şeyler oldu, fazlalıklar oldu. Onları eğleyerek düzelteceğim. Bence yeterince düzgün oldu. Yine bir tozlarımızı temizleyelim. Gerek yok dedim ama bir de yıkayıp geleceğim. Testere hasarlarını gidermek için normal dolgu macunuyla biraz selülozik tineri karıştırıyorum. Daha ince bir macun elde ediyorum. Bununla da o hasarları gidermeye çalışacağım. Kuruduktan sonra da ince zımpara yapacağım. Sonra boyama işlemine geçeceğim. Gördüğünüz gibi daha ince bir macunum olmuş oldu. Şimdi bununla parçamı hasarlı olan bölgelerini macunlayacağım. Bol bol sürüyorum ben. Nasıl zımparayla hepsini yok edeceğiz. Bakıyorum başka kaldı mı diye. Şurada küçük bir tane kalmış. Evet, macunlama işlemim de tamam. Şimdi bunun yani macunlarının kurumasını bekleyeceğim. Evet, dolgu macunlarım kurudu. Şimdi önce 600 numara zımparayla, daha sonra da 2000 numara zımparayla güzelce zımparalayacağım. Sulu zımpara yapacağım. Zımparamı önce suyun içine biraz batırıyorum. Sonra macunların olduğu bölgeleri zımparalıyorum. Zımpara işlemim tamam. Şimdi güzelce bir bulaşık deterjanı ile yıkayacağım. Kuruduktan sonra da astar boya atacağım. Astar boyamı hazırladım. Şimdi astar boyamı yapacağım. Bunun için önce maskenizi, eldiveninizi ve koruyucu gözlüğünüzü takmayı lütfen unutmayın. Şimdi 5 dakika birinci katın kurumasını bekleyeceğim. Sonra ikinci kat boyama atacağım. Şimdi astar boyamın kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra normal mavi boyamı atacağım. İlk kat boyayı yaparken kayda girmeyi unutmuşum. İlk kat boyamı attım. 5 dakika bekledim. Şimdi ikinci kat boyamı atıyorum.
Evet, boyama işlemim tamam. Şimdi kurumasını bekleyip parlak vernik atacağım. Verniğimi hazırladım. Şimdi parlak vernik atacağım. İlk kat verniğimi attım. Bir 5 dakika bekleyip ikinci kat verniğimi de atacağım. Şimdi ikinci kat verniğimi uygulayacağım. Artık kuruması için bir 24 saat beklemem gerekecek. Şimdi arabayı sökeceğim. Kuyruk kanadını sökerken, özür dilerim, kuyruk kanadını takarken, çünkü içeriden bazı müdahaleler yapmam gerekecek. Gördüğünüz gibi aslında baya uzaktan kumandalı bir araba bu. Biraz da kirli bir uzaktan kumandalı araba. Şurada görmüş olduğunuz kanat yuvalarını, kanadı taktıktan sonra havya ile ısıtarak oraya yapıştıracağım. Biraz da yapıştırıcı sürerim iyice sağlamlamak için. Ondan sonra tekrar arabayı toplayacağım. Evet, bir renk farkı oldu ama artık parçamızı yerine takabiliriz. Şuradan parçanın biraz çıkıntıları var. Onları da havyayla oraya eriterek yapıştıracağım. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orada birkaç noktayı erittim. Şimdi buna ek olarak biraz da yapıştırıcı sıkacağım oralara ki daha bir sağlam olsun. Çünkü tekrar oğlumun eline geçecek ve muhtemelen o bunu çok yıpratacaktır. Evet, yapıştırıcımı da sürdüm. Düzgünce yerine oturduğundan emin oluyorum. Gördüğünüz gibi Dynaco King'in arka kanadı tamamlanmış oldu. Çok istediğim gibi olmamış olmasına rağmen bence yeterli güzellikte oldu. Şimdi arabamızı tekrar toplayalım. Evet, arabamız hazır. Evet, bu bölümde sizlerle oğlumun arabasını tamir ettik. Sizler de eğer arabalarınızın tamir edilmesini istiyorsanız fotoğraflarıyla beraber o.ozguryilmaz@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Eğer elimden gelen bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Ve kanala abone olmayı,
Beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.